1302 yılının kavurucu yazında Koyunhisar ovalarında Bizans ordusu ağır adımlarla ilerliyordu. Taht şehrinden gelen bu profesyonel askerlerin karşısında bu kez ne alışık oldukları devasa bir imparatorluk ordusu vardı, ne de büyük saraylarda yetişmiş soylu bir komutan. Karşılarında sınır boylarının sert rüzgarıyla kavrulmuş bir Türkmen beyi duruyordu. Osman Gazi. Peki Osman Gazi'yi koca bir imparatorluğun hedefi haline getiren asıl güç neydi? Bugün sınırın çetin toprağından doğan ve 3 kıtaya yayılacak bir cihan imparatorluğuna giden yolda ilk adımların gerçek hikayesine gidiyoruz. Osman Gazi, genel kabul gören tarihe göre 1258 yılında Söğüt'te dünyaya geldi. O kayı boyunun dirayetli lideri Ertuğrul Gazi ile Halime Hatun'un en küçük oğluydu. Çadırların gölgesinde, at sırtında ve demir döven örslerin sesiyle büyüdü. Üzerinde büyük abileri Gündüz Bey ve Savcı Bey vardı. Kayı boyunun köklü geleneklerinde beylik, babadan en büyük oğula geçen bir miras değildi. Liderlik aynı soydan gelen en sert fırtınalardan çıkabilecek, en yetenekli ve adil olana verilirdi. Osman genç yaşından itibaren kardeşleri arasından sıyrılarak bu nitelikleri taşıdığını kanıtladı. Ancak babası Ertuğrul Gazi'nin ölümünün ardından idareyi devraldığında karşısında sadece dışarıdaki düşmanlar çıkmayacaktı. Beyliğin yönetimini kendi hakkı gören öz amcası Dündar Bey ile amansız bir iç hesaplaşmanın eşiğine gelecekti. 13. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu tam bir cehennem yeriydi. Moğol istilası Selçuklu Devleti'nin üzerinden silindir gibi geçmiş, Konya'daki sultanlığı kuklaya çevirmişti. Merkezi otorite tamamen yok olunca uç bölgeleri, yani Bizans'la komşu olan sınırlar muazzam bir hareketlilik kazandı. Uç demek, ölümün her an ensende olduğu ama fırsatların da sınır tanımadığı bir dünya demekti. İşte bu kaosun ortasında Osman Gazi sadece bir savaş vaat etmediği için öne çıktı. O insanlara asıl ihtiyaç duydukları şeyi, yani güveni vaat etti. Söğüt ve Domaniç dağlarında onun etrafında sadece eli kılıç tutan alpler ve gaziler toplanmadı. Toplumun omurgası olan ahiler, dervişler ve alimler de bu yeni düzene fikri bir anlam kazandırdı. Bu fikrin en sembolik başlangıcı ise o meşhur rüyadır. Osman Bey dönemin en nüfuzlu manevi lideri Şeyh Edebali'nin evinde misafirken bir rüya gördü. Edebali'nin göğsünden doğan bir dolunay geldi ve Osman'ın göğsüne girdi. Ardından göbeğinden filizlenen devasa bir çınar ağacı dallarıyla tüm dünyayı, nehirleri ve dağları gölgesi altına aldı. Şeyh Edebali bu rüyayı yorumladı. Sonraki yüzyıllarda Osmanlı geleneğince aktarılan bu yoruma göre Osman'a ve soyuna büyük bir hükümdarlık müjdelenmişti. Bu sözler birebir tarihi bir kayıttan değil, kuruluş efsanesinin kuşaktan kuşağa aktarılan anlatımından gelir. Bu anlatı, kurulacak devletin ideolojik temelini attı. Bu hareket sıradan bir yağma hareketi değil, ilahi bir nizam kurma davasıydı. İşte bu ilahi nizamı ve rüyayı mühürleyen hamle de gecikmedi. Osman Gazi, Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun, bazı kaynaklarda Bala Hatun'la evlendi. Bu evlilik sadece iki kalbin birleşmesi değil, kuruluşun en büyük siyasi ve dini ittifakıydı. Osman Bey bu evlilik sayesinde Anadolu'nun ekonomik, dini ve sosyal omurgasını oluşturan devasa ahi teşkilatının mutlak desteğini arkasına aldı. Artık Osman Gazi sadece Alplerin askeri lideri değil, dervişlerin, alimlerin ve esnafın da meşru koruyucusuydu. Kılıcın gücü, ahiliğin bereketi ve maneviyatıyla birleşmişti. Osman Gazi'nin önünde iki yol vardı. Ya sınırda küçük akınlarla ömrünü tüketecekti ya da gördüğü rüyanın peşinden giderek onu gerçeğe dönüştürecekti. O zor olanı seçti ve hamlelerine başladı. Osmanlı tarihinin ilk askeri karşılaşması 1284 yılındaki Ermeni-Beli çarpışmasıdır. İnegöl Tekfuru Nikola'nın pususuna düşen Osmanlı güçleri burada geri çekilmek zorunda kaldı. Hatta Osman Bey'in yeğeni Baykoca bu ilk çatışmada şehit düştü. Ancak bu yenilgi Osman'ı durdurmadı. Aksine bileyledi. Hemen ardından aniden yön değiştirerek 1285 yılında Kulacahisar'ına gece baskını düzenledi ve burayı ele geçirdi. Bu beyliğin tarihindeki ilk kale fethiydi.
Bu hamle bölgedeki diğer Bizans tekfurlarını dehşete düşürdü ve Karacahisar'la İnegöl tekfurları Osmanlı'ya karşı ittifak kurdu. İki ordu 1287 yılında Domaniç İkizce Savaşı'nda kapıştı. Osman Bey bu çetin savaşı kazandı kazanmasına ama çok büyük bir bedel ödedi. Ağabey Savcı Bey bu meydanda şehit düştü. Domaniç, sınırdaki basit sürtüşmelerin artık geri dönülemez bir savaşa evrildiğinin en net kanıtıydı. Dışarıda zaferler kazanılırken beyliğin çadırlarında soğuk rüzgarlar esiyordu. Osman Bey'in İnegöl ve Bilecik gibi büyük kalelerin üzerine topyekün yürümek istemesi amcası Dündar Bey'i dehşete düşürmüştü. Yaşlı amca çadır meclisinde ayağa kalkarak muhalefet bayrağını açtı. "Eğer bu kalelere yürürsen Bizans'ın asıl düzenli ordusunu üzerimize çekeceksin. Bu macera bizim gibi küçük bir boyu haritadan siler," diyerek Alplerin savaş azmini kırıyordu. Osman Gazi çok iyi biliyordu ki içeride çift başlılık devam ederse dışarıda atılan her adım fiyaskoyla sonuçlanırdı. Devletleşme yolundaki en acımasız kararı vermek zorunda kaldı. Kaynaklarda bu konuda tam bir uzlaşı yoktur. Bazı kroniklerde Dündar Bey'in bu anlaşmazlık sonrası öldürüldüğü, bazılarındaysa sadece etkisini kaybedip meclisten uzaklaştırıldığı anlatılır. Hangi versiyon doğru olursa olsun sonuç nettir. Osman Bey, kendi kanından gelen bir muhalefeti bile devletleşme hedefinin önüne geçirmedi. İçeriği temizleyen Osman Bey, sınır siyasetini mükemmel yönetmeye başladı. Bunun en büyük kanıtı Harmankaya tekfuru Köse Mihal'dir. Mihal aslında Osman Gazi'nin sınır çatışmalarında karşılaştığı bir Bizans tekfuruydu. Kuruluş anlatılarında bu ilişkinin nasıl başladığına dair birden fazla rivayet vardır. Kimi anlatılarda bir esaret ve af sahnesinden, kimi anlatılardaysa zamanla gelişen bir güven ilişkisinden söz edilir. Sonuçta Bizans'a bağlı bir tekfur, Osman Bey'in en sadık müttefiklerinden biri haline geldi. Mihal, Osman Bey'in en sadık yoldaşı ve Osmanlı'nın ilk gizli istihbarat şefi oldu. Bizans tekfurlarının kendi aralarında kurdukları gizli ittifakları, suikast planlarını önceden öğrenip Osman Gazi'ye raporlayan hep oydu. Bu sadakatin mirası tek bir nesille sınırlı kalmadı. Mihal'in soyundan gelenler, ilerleyen yüzyıllarda Mihaloğulları adıyla Osmanlı Akıncı Teşkilatı'nın en önemli ailelerinden biri haline gelecek, özellikle Rumeli fetihlerinde sınırı zorlayan akınlarıyla tarihe adlarını yazdıracaktı. Yıl 1299. Bilecik Tekfuru, Yarhisar Tekfuru'nun kızı Holofira ile evlenecekti. Bu düğünü Osman Bey'i tamamen ortadan kaldırmak için kusursuz bir tuzak olarak tasarladılar. Ancak Köse Mihal tuzağı önceden sızdırdı. Osman Bey planı bilerek bozuntuya vermedi ve karşı bir oyun kurdu. Kaleye emanet eşya bahanesiyle adamlarını gizlice yerleştirdi ve düğün günü Bilecik Kalesi'ni içeriden ele geçirdi. Aynı anda kendisi de düğünün yapıldığı Çakırpınarı'na ordusuyla yıldırım gibi daldı. Tuzak kuranlar tuzağa düşmüştü. Bu yıldırım harekatıyla Bilecik ve Yarhisar kaleleri peş peşe düştü. Şok dalgasıyla sarsılan İnegöl'de hemen ardından teslim oldu. Esir alınan Tekfur'un kızı Holofira ise Müslüman oldu. Nilüfer Hatun adını alarak Orhan Gazi ile evlendirildi ve gelecekte dünyayı titretecek olan Sultan 1. Murad'ın annesi oldu. Peş peşe gelen bu fetihlerin ardından Karacahisar'ın da alınmasıyla Konya'daki Selçuklu Sultanlığı, Moğol İlhanlı hükümdarı Mahmud Gaza'nın baskısıyla tamamen sarsılmışken, sınırdaki bu güçlü Türkmen beyini kendi safına çekmek istedi. Sultan Osman Gazi'ye bağımsızlık alameti olan İstiklal Fermanı'nı, ulu bir sancağı ve beylik davulunu yani tablı gönderdi. Osman Bey davul çalınırken Selçuklu Sultanı'na hürmeten ayağa kalkarak dinledi. Ardından bölgeye Türk nüfusu yerleştirildi. Pazar kuruldu ve Dursun Fakih tarafından Osman Gazi adına ilk hutbe okundu. Bu bir beylikten bağımsız bir devlete geçişin hukuki ilanıydı. Osman Gazi, Yenişehir'i kendine merkez yaparak gözünü asıl büyük hedefe çevirdi. Bizans'ın Anadolu'daki kalesi İznik. Osman Gazi, İznik'i doğrudan kuşatarak yıpratmak yerine kentin dış dünyayla olan tüm yollarını kesti. İçitleri tuttu ve çevre kaleleri baskı altına aldı. Osman Gazi, İznik ve Bursa'ya uzanan büyük hedeflere yönelirken yalnız değildi. Onun askeri vizyonunu sahada taşıyan sadık bir Alpler kadrosu vardı.
Turgut Alp, İnegöl hattında öne çıkan isimlerden biriydi. Konur Alp, Akçakoca, Gazi Abdurrahman ve Köse Mihal, Sakarya ve İzmit çevresindeki seferlerde önemli roller üstlendi. Aykut Alp, Saltuk Alp, Hasan Alp ve Samsa Çavuş gibi isimler de kuruluş döneminin savaşçı hafızasında Osman Bey'in yanında anılan Alpler arasındaydı. Bu insanlar sıradan askerler değildi. Kimi kalelerin fethinde görev aldı, kimi geçitleri tuttu, kimi Bizans sınırında yeni uç bölgeleri açtı. Osman Gazi'yi büyük yapan şeylerden biri de buydu. O, bu dağınık ama cesur uç insanlarını aynı hedef etrafında toplamayı başardı. Kuruluş yalnızca bir kılıcın değil, o kılıcın etrafında birleşen sadakat halkasının eseriydi. Osman Gazi'nin İznik üzerindeki bu boğucu baskılarının artık yerel tekfurların tek başına çözebileceği bir mesele olmadığını anlayan Bizans İmparatoru II. Andronikos, ordusuyla Osman Gazi'nin üzerine yürüdü. Yıl 1302. Koyunhisar, Bafeus, Savaş Meydanı. Bu savaş küçük bir uç beyliğinin tarihin en köklü imparatorluğuna karşı çıktığı ilk büyük rüştünü ispat sınavıydı. Osman Gazi, Bizans merkezi ordusunu burada darmadağın etti. Bu zaferle birlikte onun adı ve şanı tüm İslam ve Türk dünyasında duyuldu. Söğüt'teki küçük beylik artık uluslararası bir aktör haline geldi. Koyunhisar şokunu atlatamayan Bursa Tekfuru, çevre tekfurlarla birleşip intikam için tekrar saldırdı. Beli, Ekizce mevkisinde yaşanan bu amansız çatışmada kazanan yine Osmanlı oldu. Ancak Osman Gazi canından bir parça kaybetti. Çok sevdiği, ordunun genç ve gözü pek komutanı olan yeğeni Aydoğdu Bey bu savaşta şehit düştü. Bursa Tekfuru'nun kurduğu son büyük direniş ittifakı ise Dinboz Savaşı'nda bir kez daha Osmanlı Alplerinin çeliği karşısında darmadağın oldu. Bu zaferle birlikte Bursa Ovası'nın kapıları Osmanlı akıncılarına daha da açıldı. Ama Osman Gazi burada durmadı. 1304 yılında Sakarya hattına yöneldi. Geyve, Mekece, Lefke ve çevredeki kalelerin alınmasıyla İznik'in dış dünyayla bağlantısı büyük ölçüde daraldı. Artık Bizans'ın İznik'e rahatça ulaşabileceği yollar birer birer kapanıyordu. Bu uzun boğma stratejisi ilerleyen yıllarda Orhan Bey'in hamleleriyle Bursa üzerinde de etkisini gösterdi. 1321 yılında Mudanya'nın alınmasıyla Bursa'nın denizle bağlantısı ağır darbe aldı. Artık Bursa, dört bir yanından baskı altına alınmış, düşüşü yalnızca zamana kalmış bir şehir haline geliyordu. Osman Gazi ömrünün son yıllarında ciddi bir gut, yani Nikris hastalığıyla pençeleşiyordu. Devletin fiili idaresini ve askeri yükünü artık oğlu Orhan Gazi'ye devretmişti. Genel kabule göre 1324 yılında 66 ile 68 yaşları arasında hayata gözlerini yumdu. Anlatılır ki ölüm döşeğindeyken uzaktan Bursa surlarının fethini müjdeleyen davul seslerini duymuş ve ruhunu huzurla teslim etmişti. Cenazesi fetihten sonra Bursa'daki Gümüşlü Kümbet'e defnedildi. Osman Gazi, oğlu Orhan'a sadece fethedilmiş topraklar bırakmadı. O, adaletle yoğrulmuş bir devlet vizyonu, sadık müttefikler ve yürünecek devasa bir menzil bıraktı. Söğüt'te yakılan o küçük ateş, onun attığı bu adımlarla 600 yıl boyunca dünyaya yön verecek olan bir cihan devletinin meşalesine dönüştü. Peki sizce Osman Gazi'yi tarihin en büyük kurucularından biri yapan asıl sır neydi? Kılıcının gücü mü? O muazzam siyasi aklı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki tarihi kırılma noktasında görüşmek üzere. Tarihle kalın.